Sahneye çıktığında mikserin ayarlarını nasıl yapıyorsun? Bana da gönder. Sen nasıl kullanıyorsun? Sokakta nasıl kullanıyorsun? Sokağa gittiğinde kullandığın amfinin ayarlarını bana da gönderebilir misin? Genellikle bu soru bana tek gitarcılardan geliyor. Ben de sahnede çoğunlukla tek gitar çaldığım için ayarlarımı nasıl yaptığımı çok merak ediyorsunuz. Bu konu hakkında bir video çekmek istedim. Eğer siz de sahnede tonlarınızı kendiniz ayarlıyorsanız ya da bu konu hakkında biraz bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu video tam size göre. Kanala abone olarak, videolara like ve yorum atarak beni destekleyebilirsiniz. Yorum olarak yazacak bir şey bulamıyorsanız bulunduğunuz yerden bana selam gönderirsiniz. Alanya'dan selamlar gibi. Ayrıca sıfırdan gitara başlayanlar için Udemy'de ders videolarım var. Videonun açıklamalar kısmına Udemy linkimi bırakıyorum. Linke tıklayarak derslere ulaşabilirsiniz. Sahne aldığımız yerlerde çeşitli mikserler olabilir ama çalışma mantıkları genelde aynıdır. Gittiğiniz her yerde çıkan sound aynı olsun istiyorsanız kendinize bir mikser ve bir kolon almalısınız. Ama bunları da taşıması epey zor olacaktır. Gitarınızı, kablolarınızı, mikrofonunuzu ve aynı anda mikser ve amfi taşımak çok zor olacaktır. Bunun yerine benim sokakta da kullandığım şarj ederek kullanabileceğiniz ya da gücü prizden alacak şekilde kullanabileceğiniz Electro Voice markasının tam 400 watt gücünde olan Everest 8 modelini alabilirsiniz. Şimdiye kadar bu amfinin sesini dinleyip beğenmeyen kimseye rastlamadım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Abi ses ta nereye geliyor ve cam gibi geliyor dediklerini birçok kez duydum. Unutmayın, çıkan sesin kalitesi bizim için çok önemli. Bu amfiyi alarak mikser taşıma derdinden de kurtuluyorsunuz. Bu amfinin üzerine yerleşik bir mikser var. Bütün ayarları telefondaki uygulamadan yapabiliyoruz ve çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Ayrıca bu cihazı çıkacağınız mekanlarda da kullanabilirsiniz. Eğer çıkacağınız mekan küçükse sadece bu amfiyi alıp gidebilirsiniz. Ya da çıkacağınız mekanın kendi sistemi varsa Everest 8'i kendinize çevirerek monitör olarak kullanabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bıraktığım linkten Zuhal Müziğin sitesine giderek Muzo Gitar 10 koduyla tam %10 indirimle bu amfiye sahip olabilirsiniz. Konu kendimizi duymaya gelince bir tane üründen bahsetmek istiyorum. X5'ın bir ürünü var arkadaşlar. Bunu gönderdiler bana. Açıklamalar kısmına hepsi burada linkini bırakacağım. Tıklayarak oradan alışveriş yapabilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Bunu mikserin out kısmına, kulaklık kısmına, aux kısmına ya da kullanacağımız hoparlörün arkasında link out kısmına birçok yere takabilirsiniz. Eğer ucu böyleyse, değilse çevirici kullanabilirsiniz. Receiver kısmını da belimize, cebimize koyuyoruz ve şu kısmına kulaklığımızı takarak kendimizi istediğimiz seviyede duyabiliyoruz. Çünkü üstünde volüm potu da var. Kendi volümümüzü ayarlayabiliyoruz. Birbirine bağlantısı çok kolay. Açar açmaz birbirlerini görüyorlar zaten. Kullanımı çok rahat. Herkese tavsiye ederim. Mükemmel bir ürün. Evde, sahnede, her yerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi mikser kullandığımda kendi gitarımı ve vokalimi nasıl tonluyorum? Buna bir bakalım. Ben elimdeki mikser üzerinden göstereceğim ama dediğim gibi mikserlerin çalışma mantığı hep aynıdır arkadaşlar. Sahnede çaldığım yere mikser çok uzaktaysa ben bu mikseri götürüyorum. Hemen elimin altında olunca çok daha rahat bir şekilde hükmedebiliyorum miksere. Ama mekan müsaitse, çalacağım yer müsaitse Everest 8'i götürmeyi tercih ediyorum. Çünkü hem kendimi duyuyorum hem de ondaki ayarları, onun sound'unu çok beğeniyorum. Mikser ayarlarında şu şekilde ayar yapıyorum. Siz de bunun ekran görüntüsünü alın, siz de bunu uygulayın diye bir şey yok arkadaşlar. Çaldığınız yere göre, kullandığınız hoparlörlere göre, gitara göre, mikrofona göre mikser ayarları her zaman değişkenlik gösterir. Onun için sabit bir ayar yok. Ben sahneye çıktığımda nasıl bir yol izliyorum? Bundan bahsedeceğim. Çok ileri seviye, profesyonel bir video değildir. Ses mühendisi değilim ama yıllardır sahne alıyorum. Kendi izlediğim yolu doğrusunu yanlışlığı sizle paylaşacağım. Eğer anlattıklarımda yanlışlık varsa lütfen yorumlar kısmında düzeltin. Ben de doğrusunu öğrenmiş olayım bu şekilde. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bu işin matematiğinden bahsedecek kadar yeterli bilgim yok. Eğer bu işin teorisini öğrenmek istiyorsanız bu video size göre olmayabilir. Ama internette bu işle ilgili zaten bir sürü video ve makale var. Oradan devam edebilirsiniz. Öncelikle mikserde kanal mantığını anlamamız gerekiyor. Mikserdeki kanal girişleri bunlar. Mesela bu çivi jack için giriş. Üstteki de XLR için giriş. Kanallarımız şöyle dikey oluyor. Yani şu birinci kanal, bu ikinci kanal. Diğer kısımları geçiyorum. Çünkü biz bugün sadece gitar ve vokalle ilgileneceğiz. Ben vokalimi birinci kanala girdim. Şimdi vokalimi ilgilendiren tüm kısım şu. Dikey kısım. Tam diğer tarafta mikserden çıkacak ana volümü kontrol edeceğimiz bu fader bulunuyor. Bunun ismi fader bu arada. Ben hep bunu sıfırda tutuyorum. Çünkü eğer kanallarda mute yani sesi kapatma tuşu yoksa ayarlarım bittikten sonra bunu kapatıyorum. Sahneden iniyorum. Gitarı çıkartırken takarken herhangi bir sorun olmasın diye. Biliyorsunuz ses açıkken gitarın jack'ını çıkartırsak çat çut diye ses geliyor. Bunu da yine X5'ın bir ürün olan kablosuz jack'la hallediyorum ben. Kapatıyorsun gitardayken abi bunu. Çıkartıyorsun. Hiç ses gelmiyor. X5'ın bu kablosuz gitar sistemini de kesinlikle öneririm. Çok kullanışlı oluyor. Evde, sahnede her yerde kullanıyorum. Yine açıklama kısmına linkini bırakıyorum. İsteyenler oradan alışveriş yapabilirler. Fader'ı tekrar sahneye çıktığımızda sıfıra getiriyoruz ki ses yüksekliklerinde herhangi bir sorun olmasın diye. Sahneden inerken dediğim gibi kapatıyorsunuz, sahneden iniyorsunuz. Tekrar çıktığınızda
sıfıra getiriyorsunuz ve bütün volüm dengesi bıraktığınız gibi oluyor. Mikserlerin üst kısmında genelde 3 tane equalizer ayarı oluyor. Bunlardan en üstteki high yani tiz, ortadaki mid frekanslar, altındaki de bass frekansları yönettiğimiz potlar oluyor. Onun altında FX kısmı var. Bu bazı mikserlerde olmayabilir. Efekt yani reverb, delay gibi efektleri aldığımız kısım oluyor. Onun altında pan var. Hoparlörlere giden sesin sol ve sağ dengesini ayarlıyoruz. Bu hep ortada kalacak ki hoparlörlere eşit miktarda ses gitsin. Yani sol hoparlöre ve sağ hoparlöre eşit miktarda ses gitsin. Bu pot stereo çıkışı aldığımızda işe yarıyor. Yani mikserden sol ve sağ çıkış alıyorsak o zaman işe yarıyor. Yoksa bir önemi kalmıyor bunun. Yine de bu saat 12 gösteren yerde kalsın. Buna flat diyoruz. Birazdan bunu konuşacağız. Benim kullandığım mikserde en altta level kısmı var. Volüm kısmı. Bu küçük bir mikser olduğu için fader yok volümde. Volümü bu şekilde ayarlıyoruz. Büyük mikserlerin volümleri de fader'dan ayarlanıyor. Bundan ayarlanıyor. Yani bunun altta bir tane daha olduğunu düşünün. Gitarımızın, vokalimizin sound'unu ayarlamadan önce bütün ayarları flat. Yani sıfır yapmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Sıfır bu değil. Sıfır bu. Flat. Yani saat tam 12 gösteriyor olacak. Zaten mikserlerde 12'ye gelince flat olunca böyle hissedersin yani bak. Bakmaya gerek yok bak. Ufak bir ses geliyor. Hepsini 12'ye getiriyorum. Kanalımızın equalizer'ını ayarlarken mutlaka efektimizi kapatıyoruz. Efektimiz kapalı. Pan 12'de duruyor. Volümümüz kapalı. Bu en üstte gain var. Volüm ayarladım. Düşük geliyor. Biraz da gain'den vererek bunu destekliyorum. Gain'i ben bu şekilde kullanıyorum. Tekrar ediyorum. Volüm ayarladınız. Güçsüz geliyor. Buradan açmak yerine kanalın gain'inden biraz yüklenebilirsiniz. Birinci kanalın sesi şu anda kapalı. Yavaş yavaş açıyorum. Ses. Açıyorum. Bak ses o kadar az geliyor ki. Demek ki gain'den birazcık yüklenmem lazım. Gain'i hafif şöyle 12'ye doğru alıyorum. Tam 12 olmadı, 11 gibi oldu. Volüm kapalı. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde açıyorum. Çünkü bir anda ses böyle çok fazla yüksek gelebilir. Ses kontrol. Ses 1-2. Şu anda reverb'im de yok. Efektim hiçbir şeyim yok. Buradaki potları oynamaktan korkmayın. Bakın. Ses kontrol, ses deneme, ses 1-2. Kötü oldu mesela. Ses 1-2, ses 1-2, ses kontrol. Benim kulağıma şu an bu güzel geliyor. Mid'e geçtim. Diğer ayara geçtim. Ses kontrol, say, ses 1-2. Bakın burada say diyorum. Çünkü S harfi öter. Çünkü S çok tiz bir öter. Kontrol de kontrol. T, P, ses deneme, sound check. Ç diyorum. Mesela patlıyor mu Ç'ler? Mesela ses prova derler. P harfi patlıyor mu diye. Bu önemli çünkü. Ses prova, ses deneme. Sessiz ve sert harflerde çatlayacak mı, patlayacak mı diye onları kontrol ediyoruz. Ses 1-2, ses kontrol. Mesela midi iyice kapattım. Garip oldu, bir kötü oldu. İyice açtım. Bu da bir garip oldu. Patlıyor ses. Ses 1-2, ses kontrol, ses deneme, ses 1-2. Bak flat'teyken benim hoşuma gitti. Şimdi gelelim basa. Ses 1-2, ses kontrol, ses deneme. Burada istediğiniz kadar artık ses kulağınıza nasıl hoş geliyorsa burada kendi ayarlarınızı kendiniz yapıyorsunuz, unutmayın. Burada önemli olan ayarlamaya başlarken efekt kapalı olacak. Tiz, bass, mid, flat bir şekilde olacak. Oradan yola çıkacağız. Şu anda benim gayet rahatım abi. Her şey okey. Mikrofonumun kanalı benim için okey. Şimdi efekti gönderiyorum. Bakın burada mikserlerde FX to main diyor. Bunu 12 alıyorum. Daha önce ayarlamış olduğum bir efekt var burada benim seçmiş olduğum. Reverb var. Ondan bakacağız. Ses. Yavaş yavaş reverb açıyorum. Say. Mesela. Bunu artık gitarla beraber deneyerek harmanlayıp bakmak lazım. Mikrofonumun kanalı birazcık daha kısarım reverb'ü. Ses. Bu şekilde harika. Mikrofonum üzerinde açma kapama düğmesi varsa kapatıp mikrofonunu kenara kaldırabilirim. Bende yok açma kapama düğmesi kullandığım mikrofonda ama kullandığım mikrofondan çok memnunum. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyenler ilgilenebilirler. Birinci kanalımız yani mikrofon kanalı okey. Şimdi geldik ikinci kanalımıza yani gitar kanalımıza. Gitarın sound'unu almadan önce mutlaka akortunuzu yapın. Şimdi gitarı da yine flat bakın arkadaşlar. Efekti yine kapatıyorum. Pan 12'de duruyor çünkü eşit seviyede gitsin sağa ve sola. Gitarı ayarlarken de mutlaka üzerindeki potları flat yapın. Yani tam sıfırda kalsın. Benim gitarımda tiz, mid ve bass ayarları bunlar. En alttaki sıfırda kalacak. Volümü de ortaya aldım. Şimdi ayarlara bakıyorum. Yine mikrofondaki mantığı düşünebiliriz abi. Kulağıma nasıl hoş geliyorsa o şekilde ayarlayacağım. Mesela midleri biraz açmak istiyorum. Bassları biraz açıyorum. Güzel, şimdi efekt veriyorum. Gayet güzel. Gitarı da bu şekilde ayarlamış oldum. Kulağıma gayet güzel geliyor. Başkası beğenmeyebilir. Mesela sen çok daha fazla tiz seviyorsundur. Daha fazla bass seviyorsundur. Ama bu ayarlar benim için gayet güzel.
Gayet güzel geliyor kulağıma. Birkaç tane trik vermek istiyorum. Belki yaşayacağınız sorunlar olabilir bunlar ya da bilmediğiniz şeyler olabilir. Bunlardan bir bahsedeyim. Açık havada çalıyorsanız özellikle rüzgar varsa ya da vantilatör vardır, havalandırma vardır. Mikrofonu böyle şöyle bir ses gidiyorsa, böyle bir ses gidiyorsa rüzgarlık kullanarak bundan kurtulabilirsiniz. Bakın. Hafif rüzgarlarda bayağı işinize yarayacaktır. Rüzgarlık kullanmayı unutmayın. Ben bazen ses sisteminde böyle elektrik kaçağı varsa böyle dudağımı çarptığı oluyor. Sizde oluyor mu bilmiyorum. Dudağıma elektrik çarptığında da bundan kullanıyorum. Bunu takıyorum. Mikrofona dudağım değdiğinde elektrik çarpmıyor. O zaman da çok işime yarıyor. Eğer mikrofonun sesi çoksa arkadaşlar büyük ihtimalle feedback yapacaktır. Bunu çözmenin ilk yolu eğer monitörlerden ya da hoparlörlerden bir tanesi mikrofonunuza çok yakınsa ya da mikrofonunuzu görüyorsa onu biraz çevirin şu şekilde. Mikrofonunuza bakmasın. İlk olarak bu şekilde kurtulabilirsiniz. İkinci, hala kurtulamadınız. Herkes şunu diyor olabilir. Sesi kısarak kurtulabilirsiniz. Tabii ama sesi kısmadan önce kurtulmaya çalışıyoruz. Tizi biraz kısarak yine kurtulabilirsiniz. Olmazsa volümü biraz düşürerek artık bu feedback'ten kurtulabilirsiniz. Gitar da ötüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü gitarların delikleri var ya biliyorsunuz. O monitör bize çok yakınsa ses oradan sürekli döndüğü için feedback yapıyor. Delikleri kapatan böyle kapaklar var. Onlardan alıp bundan kurtulabilirsiniz. Ya da Godin gitarlar mesela. Deliği olmayan gitarlar biliyorsunuz bu konuda bizi yarı yolda bırakmıyor. Sahnede çok rahat ediyoruz bu gitarlarla. Ama hala sorun varsa gitarın basını alarak, volümünü alarak bir şekilde bundan kurtulabilirsiniz. Her şey ayarladım ama ses alamıyorum. Bazı mikserlerde mute tuşu var. Onun kapalı olduğundan mutlaka emin olun. O mute tuşu önemli. Abi efekti ayarladım ama kanala efekt gitmiyor bak. Ne kadar açarsam açayım efekt gitmiyor. Çünkü master'daki efekt kapalı. Bak. Bunu mutlaka buradan açmayı unutma. Bütün ayarları bitirdiniz. Şunu unutmayın sahneye inerken. Eğer mute tuşu yoksa master'ı komple kapatıp sahneye inin. Jagınızı çıkartın. Tekrar geldiğinizde volüm dengesinin dediğim gibi aynı kalması için bunu böyle sıfıra getirerek sahnemize devam edebiliriz. Bir de benim yaşadığım bir sorun var. Ondan bahsetmek istiyorum. Sahne aldığınız yerin zemini tahtaysa, ahşapsa eğer mikrofon demiriniz yere böyle tam değiyorsa abi mikrofon demirinin altındaki cıvata bazen böyle tam sıkmayabiliyor. Birileri yürürken tık ses geliyor mikrofondan. Bunu ben çok yaşadım. Bundan kurtulmak için ben mesela çok geç tanıştım kaliteli mikrofon sehpasıyla. Kullandığım mikrofon sehpasını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Biraz pahalı gelebilir ama bana inanın Herküs bu işte çok iyi abi. Hakikaten uzun vadeli alalı 3 sene oluyor. Tık demedi. Ucuz mikrofon sehpaları hafif oluyor. Biri çarptığında devrilebiliyor. Bunda böyle bir sorun yok. Ben sahne dişimi kırdım ya. Biri mikrofon sehpasına çarptı. Pat ağzıma geldi. Tabii bunda da aynı şey olabilir ama dediğim gibi bu daha sağlam. Böyle ayağını çarptığında biri kolay kolay hareket etmiyor. Eğer bulabilmişsem açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sahneye çıktığımda bütün ayarlarımı ben bu şekilde yapıyorum. Videoyu yararlı bulduysanız like atmayı, eğer eksik bulduysanız yorum yazmayı, tam bulduysanız da lütfen yine yorum yazın ki YouTube algoritması bizi ön plana çıkarsın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Like'larınız ve yorumlarınız için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.